Geceleri dünyamızı aydınlatan Ay, dünyanın tek doğal uydusudur ve Güneş sisteminin en yakın komşusu olarak büyük bir ilgi odağı olmuştur. Ayın yüzeyi, binlerce yıl boyunca insanların merakını ve hayal gücünü harekete geçirmiştir. İlk kez ayak basılan ve insanlar tarafından keşfedilen bu gizemli dünya, jeolojik süreçler ve uzay araştırmaları sayesinde daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Ayın yüzeyi oldukça çeşitlidir ve farklı özelliklere sahip birçok bölgeden oluşur. Ayın yüzeyinde büyük kraterler, dağlar, düzlükler, volkanik yapılar ve derin vadiler gibi çeşitli şekiller bulunur. Yüzeyinin büyük bir bölümü, meteor çarpmalarından kaynaklanan kraterlerle kaplıdır. Bu kraterler, farklı çaplara ve derinliklere sahiptir. En büyük kraterlerden biri, Ay'ın, Güney Kutbu'nun yakınında bulunan ve Ay'ın en derin noktası olan South Pole Aitken Havzası'dır. Ay'ın yüzeyinde birçok dağ da bulunur. En yüksek dağlardan biri Mons Haygens'tir ve yaklaşık 5,500 metre yüksekliğe sahiptir. Ay'ın yüzeyindeki dağların bazıları volkanik kökenlidir. Ay'ın volkanik yapısı, radyoaktif bozulma nedeniyle iç ısısını kaybetmesi sonucunda oluşmuştur. Bu volkanik aktivite, bazalt lavlarının yüzeye çıkmasına ve geniş düzlüklerin oluşmasına yol açmıştır. Ay'ın en ünlü düzlüğü, Ay Denizi veya Latincesi, Mare Imbrium olan büyük bir bazalt lav düzlüğüdür. Ay'ın yüzeyindeki vadilerde dikkat çeken özelliklerdir. Bu vadiler, genellikle çarpışma kraterleri ile ilişkilidir ve bazıları oldukça uzun ve derindir. Ay'ın güney yarıkenti olan Rima Sirsalis, en uzun vadilerden biridir. Yaklaşık 300 kilometre uzunluğundadır. Ay'ın yüzeyinin bir diğer önemli özelliği, regolit adı verilen ince toz ve kum tabakasıdır. Regolit, Ay'ın yüzeyini örten ve meteor çarpmaları sonucu oluşan parçacıklardan oluşur. Bu regolit tabakası, Ay'ın yüzeyini sararak, yüzeyin rengini ve dokusunu belirler. Ay'ın yüzeyi, ince bir atmosferi olmadığı için uzaydaki boşluğa açıktır. Bu nedenle Ay'ın yüzeyi, güneş ışığından doğrudan etkilenir ve sıcaklık koşulları oldukça ekstremdir. Güneşe bakan tarafta yaklaşık 130 derece santigrata kadar çıkabilen yüksek sıcaklıklara maruz kalırken, Güneşten uzak tarafta eksi 180 derece santigrata kadar düşebilen düşük sıcaklıklara sahiptir. Ay'ın yüzeyinin oluşumu ve evrimi, bilim insanları için büyük bir araştırma konusudur. Ay'ın yüzeyindeki kraterler, meteor çarpmalarının sonucunda oluştururken, volkanik aktivite ve yer kabuğu kırılmaları da yüzeyin şekillenmesinde önemli rol oynar. Ayrıca, Ay'ın iç yapısı ve termal aktivitesi de, yüzeydeki şekilleri etkileyen faktörler arasındadır. Ay'ın yüzeyindeki keşifler, insanlık için önemli bilgiler sağlamıştır. Ay'ı ziyaret eden Apollo astronotları, Ay toprakları ve kaya örnekleri toplayarak Dünya'ya getirmişlerdir. Bu örnekler, Ay'ın jeolojik yapısını, iç bileşimini ve geçmişine dair ipuçlarını anlamak için kullanılmıştır. Ayrıca, Ay'a gönderilen uzay araçları ve uydular da, yüzeydeki detaylı haritalar ve görüntüler sağlamıştır. Ay'ın yüzeyinin daha ayrıntılı olarak incelenmesi için gelecekte de planlar vardır. Ay'a dönük yeni uzay misyonları, daha fazla bilgi toplamak ve Ay'ın jeolojik yapısını, kaynak potansiyelini ve gelecekteki uzay keşifleri için potansiyel üs olasılığını araştırmak amacıyla gerçekleştirilecektir. Deniz olarak adlandırılan bölgeler, aslında mare olarak bilinir ve Latince deniz anlamına gelir. Ancak bu denizler, dünyadaki su denizleriyle aynı değildir. Ay'daki denizler, genellikle büyük basalt lav düzlüklerini ifade eder. Ay'daki denizler, Ay'ın yüzeyinin bazaltik lav akıntılarıyla dolduğu yerlerdir. Bu lav akıntıları, Ay'ın geçmiş volkanik aktivitesi sırasında püsküren lavların yüzeye yayılması sonucunda oluşmuştur. Denizler, daha koyu renkte ve pürüzsüz bir yüzey yapısına sahiptir. Ay'daki bazı denizleri inceleyelim. Huzur Denizi. Ay'ın görünen yüzeyinde yer alan en büyük denizlerden biridir. Apollo 11 misyonu sırasında Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in ayak bastığı yer burasıdır. Sakinlik Denizi. Ay'ın görünen yüzeyinde yer alan bir başka büyük denizdir.
Apollo 17 misyonu sırasında Eugene Cernan ve Harrison Schmitt tarafından ziyaret edilmiştir. Yağmur Denizi Ayın en büyük denizlerinden biridir ve birçok krateri içerir. Bu deniz, Ayın görünen yüzünde yer alır. Nektar Denizi Ayın güney yüzeyinde yer alan bir denizdir. Bu denizdeki kraterler oldukça iyi korunmuş ve belirgin bir şekilde görülebilir. Frize Denizi Ayın doğu tarafında yer alan bir denizdir. Bu deniz, düzlüklerin etrafında dağlarla çevrilidir. Ay'daki denizler, Ay'ın jeolojik geçmişi ve volkanik aktivitesi hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, Ay'ı keşfetmek için yapılan uzay misyonlarında, Ay toprakları ve kaya örnekleri bu denizlerden toplanmıştır. Bu örnekler, Ay'ın oluşumu ve evrimi hakkında daha fazla anlayış sağlamıştır. Şimdi de Ay'daki dağları inceleyelim. Ay'daki dağlar, çeşitli volkanik ve çarpışma etkileriyle oluşan yükseltilerdir. Ay'ın dağları, dünyadaki dağlara benzerlik gösterebilir. Ancak oluşum süreçleri ve karakteristikleri açısından farklılık gösterir. Ay'daki bazı önemli dağlara yakından bakalım. Alp Dağları, Ay'ın kuzeybatı bölgesinde yer alan dağ sırasıdır. İsmini dünyadaki Alpler Dağları'ndan almıştır. Dik yamaçları ve zirveleriyle dikkat çeker. Kafkaslar Dağları ise, Ay'ın doğu tarafında yer alan uzun ve kıvrımlı bir dağ sırasıdır. Dünyadaki Kafkas Dağları'ndan esinlenerek adlandırılmıştır. Genellikle büyük çaplı kraterlerin etrafında bulunur. Apennines Dağları ise, Ay'ın güneydoğu tarafında yer alan büyük bir dağ sırasıdır. Bu dağ sırası, Apollo 15 misyonu sırasında ziyaret edilen Hedley kraterinin yakınında bulunur. Apennines Dağları, çeşitli dağ zirveleri ve derin vadiler içerir. Toros Dağları Ay'ın batı tarafında yer alan bir dağ sırasıdır. Çeşitli dağ tepeleri ve kraterlerin yakınında yer alır. Mons Huygens Ay'ın güney yüzünde yer alan tek başına bir dağdır. Mons Huygens, yaklaşık 5500 metreye kadar yükselen bir volkanik dağdır. Ay'daki en yüksek dağlardan biridir. Ay'daki dağlar, Ay'ın jeolojik geçmişi ve volkanik aktivitesi hakkında önemli ipuçları sağlar. Bu dağlar, Ay'ı ziyaret eden uzay misyonları sırasında detaylı olarak incelenmiştir ve Ay'ın oluşumu ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlamıştır. Şimdi de Ay'daki kraterleri inceleyelim. Ay'daki kraterler, meteor çarpmalarının sonucunda oluşan çukur veya çukurlardır. Ay'ın yüzeyindeki kraterler, Ay'ın jeolojik geçmişi ve Güneş sisteminin genel evrimi hakkında önemli bilgiler sağlar. Ay üzerinde birçok büyük krater bulunur. Bu kraterler, genellikle büyük bir çapı ve derinliği olan çukurlardır. Ay'ın en büyük kraterlerinden bazıları şunlardır. Bailey krateri Ay'ın güney kutbu yakınlarında yer alan büyük bir kraterdir. Çapı yaklaşık 303 kilometredir. Clavius krateri Ay'ın güney yüzeyinde yer alan büyük bir kraterdir. Çapı yaklaşık 225 kilometredir. Kopernik krateri Ay'ın görünen yüzeyinde yer alan belirgin bir kraterdir. Çapı yaklaşık 93 kilometredir. Büyük kraterlerin yanı sıra küçük kraterler de vardır. Ay'ın yüzeyi birçok küçük kraterle doludur. Bu kraterler, çapları birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişen çukurlardır. Küçük kraterler, meteor çarpmalarının sonucunda oluşur ve genellikle düzensiz bir dağılıma sahiptir. Deniz kraterleri Ay'ın denizler olarak adlandırılan büyük düzlüklerinde, çapı birkaç yüz metreden birkaç yüz kilometreye kadar değişen kraterler bulunur. Deniz kraterleri genellikle düz ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Krater zincirleri Ay'ın bazalt lav akıntılarının oluştuğu yerlerde, bazalt lavlarının yüzeye çıkması sırasında oluşan krater zincirleri görülebilir. Bu zincirlerde birçok küçük krater ardışık bir şekilde sıralanır. Ay'daki kraterlerin yaşları, meteor çarpmalarının sıklığına bağlı olarak değişir.
Daha yeni kraterler genellikle daha belirgin ve keskin kenarlara sahipken, zamanla erozyon ve diğer jeolojik süreçler nedeniyle kraterlerin görünümü değişebilir. Ayın yüzeyindeki kraterlerin keşfi ve haritalanması, insanların Ay'ı daha iyi anlamalarına yardımcı oldu. İlk detaylı krater haritaları, Apollo misyonları sırasında astronotlar tarafından oluşturuldu. Bu misyonlar sırasında, astronotlar kraterleri inceleyerek kaynaklarının kökenini, jeolojik özelliklerini ve oluşum süreçlerini anlamaya çalıştılar. Süper kraterler. Ay'daki bazı kraterler, normal kraterlerden çok daha büyük boyutlara sahiptir ve süper kraterler olarak adlandırılır. Bu süper kraterler, büyük çapları ve derinlikleriyle dikkat çeker. Örneğin, Ay'ın en büyük kraterlerinden biri olan Süper Aitken krateri, yaklaşık 2500 kilometre çapa sahiptir ve Ay'ın güney kutbuna yakındır. Kraterlerin bilimsel araştırmaları. Ay'daki kraterlerin incelenmesi, meteor çarpmalarının etkileri, çarpışma kinetiği, kaynaklarının kökeni ve Ay'ın jeolojik tarihi gibi konuları içeren çeşitli bilimsel araştırmaları teşvik etmiştir. Kraterlerin oluşumu ve dağılımı, meteor çarpmalarının Ay'ın jeolojik evrimindeki rolünü anlamamıza yardımcı olur. Ay'daki kraterlerin çoğu, astronomların ve bilim insanlarının onuruna isimlendirilmiştir. Örneğin, Kopernik krateri, ünlü Polonyalı astronom Nicholas Kopernik'in adını taşır. Ay'daki kraterlere verilen isimler, bilimsel keşiflerin ve uzay araştırmalarının önemini yansıtır. Şimdi de regolit tabakasını inceleyelim. Ay'daki regolit tabakası, Ay'ın yüzeyini kaplayan ince bir toprak, toz ve kayaç karışımı tabakadır. Ay'ın regolit tabakası, çeşitli jeolojik süreçler sonucunda oluşur. Meteor çarpmaları, Ay'ın yüzeyine enerji transferiyle birlikte kayaçları parçalar ve toz haline getirir. Bu meteor çarpmaları, Ay'ın yüzeyindeki kayaçları dağıtarak regolit tabakasının oluşumunu sağlar. Regolit tabakası ayrıca volkanik aktiviteyle püsküren lavların soğuması ve parçalanması sonucu da oluşur. Genellikle ince tozdan küçük kayaç parçalarına kadar değişen boyutlardaki malzemelerden oluşur. Bileşimi, büyük ölçüde plajyoklaz feldispatlar, piroksenler ve olivin gibi minerallerden oluşur. Ayrıca, Ay'da nadir bulunan mineraller de regolit tabakasında tespit edilmiştir. Regolit tabakasının derinliği ve kalınlığı, Ay'ın farklı bölgelerinde ve jeolojik yapılarında farklılık gösterir. Bazı bölgelerde regolit tabakası sadece birkaç metre kalınlığında iken, diğer bölgelerde derinlikleri onlarca metreye kadar çıkabilir. Derinlik, yerçekimi etkisiyle birlikte, çarpan meteorların sayısı, volkanik aktivite ve erozyon gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Regolit tabakası, yoğun bir şekilde yerçekimi etkisiyle yerine oturmuş durumdadır. Bu nedenle, Ay'da regolit tabakasının üzerinde yürümek veya sürmek, dünyadakine kıyasla farklı bir deneyim sunar. Ay'da yerçekimi dünyanın yaklaşık 6'da 1'i olduğu için, regolit üzerinde yürürken veya sürerken daha az direnç hissedilir. Regolit tabakası, Ay'ın yüzeyindeki sıcaklık değişimlerine karşı bir izolasyon tabakası olarak işlev görür. Ay'ın uzun gece ve gün dönemleri arasındaki sıcaklık farkları çok yüksektir. Gündüzleri Ay'ın yüzeyi oldukça sıcak olabilir. Yaklaşık 100 santigrat dereceye kadar çıkabilir, gece ise çok soğuk, eksi 150 santigrat dereceye kadar olabilir. Regolit tabakası, bu sıcaklık değişimlerine karşı bir tampon görevi görerek, Ay'ın altındaki daha derin kayalara olan sıcaklık değişimlerini hafifletir. Regolit tabakası, Ay'ın jeolojik evrimi, krater oluşumu, volkanizma, meteor çarpmalarının etkisi ve Ay'ın kaynak potansiyeli gibi konuları incelemek için önemli bir kaynaktır. Ay'a gönderilen Apollo misyonları ve diğer uzay araştırmaları, regolit tabakasının numunelerini toplamış ve dünyaya getirmiştir. Bu numuneler, Ay'ın jeolojik geçmişi ve Güneş sisteminin evrimi hakkında önemli bilgiler sağlamıştır. Ayrıca, Ay yüzeyine gönderilen keşif araçları, regolit tabakasını detaylı olarak incelemiş ve fiziksel ve kimyasal özelliklerini ölçmüştür. O araştırmalar, Ay'ın kaynak potansiyeli, su molekülleri, element dağılımı, radyoaktif özellikler gibi konularda bilgiler sağlamış ve gelecekteki Ay keşif ve kolonizasyon çalışmaları için önemli veriler sunmuştur. Peki Ay'daki su miktarı hakkında neler biliyoruz?
Ay'daki su miktarı, uzun süreler boyunca Ay'ın kuru bir cisim olduğuna inanılan bir konuydu. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar ve keşifler, Ay'da suyun varlığını ve miktarını doğrulamıştır. Önceleri Ay'daki suyun varlığı sadece izole buz noktaları şeklinde düşünülse de, daha sonraki çalışmalar, su moleküllerinin Ay'ın yüzeyinde daha yaygın ve yayılmış olduğunu göstermiştir. Ay'daki su kaynakları iki ana şekilde mevcuttur. Bölgelerin ilki, Ay'ın soğuk ve gölgeli bölgelerinde yer alan süper soğuk noktalar olarak bilinen yerlerdir. Bu bölgelerde, güneş ışığından uzak ve yeterince soğuk olan yerlerde, su molekülleri buz şeklinde korunabilir. İkinci kaynak ise, Ay'ın kayalık tabakalarında bağlı su olarak bilinir. Bu su molekülleri, kayaların kristal yapısı içinde hapsedilmiş halde bulunur. Ay'daki su miktarının tespiti için bir dizi uzay aracı ve görev kullanılmıştır. Chandrayaan-1 adlı Hint yapımı uzay aracı ile, Ay'ın yüzeyinden geri saçılan güneş ışığının analizi ile, Ay'daki su moleküllerinin varlığını doğrulamıştır. LACROSS görevi ise, Ay'ın güney kutbu yakınlarındaki bir kraterde çarparak malzeme fırlatmış ve ardından bu malzemenin analizi sonucunda su buharı ve buzun varlığı belirlenmiştir. LIRO görevi ise, Ay'ın yüzeyindeki su ile ilgili daha ayrıntılı çalışmalar yapmış ve su moleküllerinin dağılımını haritalandırmıştır. Ay'daki su miktarı henüz tam olarak belirlenmemiş olsa da, yapılan araştırmalar Ay'ın yüzeyindeki toprakta iltihaplanmış su olarak adlandırılan milyonlarca ton suyun var olduğunu göstermektedir. Bu su molekülleri, regolit tabakasının içinde bağlı halde bulunur ve daha önce düşünülenin aksine Ay'ın yüzeyinde yaygın bir şekilde dağılmıştır. Araştırmalar, Ay'ın karanlık ve soğuk kraterlerinde yoğunlaşmış su buzunun varlığını ortaya koymuştur. Güneş ışığından uzak olan bu kraterlerde, su molekülleri süper soğuk noktalarda buz halinde kalabilir ve gelecekteki uzay misyonları için önemli bir kaynak potansiyeli sunar. Su miktarının tam olarak belirlenmesi ve dağılımının daha ayrıntılı bir şekilde haritalanması, gelecekteki ay keşif ve kolonizasyon projeleri için büyük önem taşımaktadır. Ay'daki su kaynakları, suyun ayrıştırılması ve oksijen ve hidrojen olarak kullanılmasıyla, potansiyel bir yakıt kaynağı olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca, suyun ayrıştırılması sonucu elde edilen oksijen, Ay üzerinde insan varlığına yönelik yaşam destek sistemlerinin oluşturulmasında da kullanılabilir. Ay'ın yüzeyi hakkında bazı bilgileri öğrendik. Peki Ay'ın fiziksel özellikleri nedir? Ay'ın çapı yaklaşık 3474 kilometre ve yarıçapı ise yaklaşık 1737 kilometre olarak ölçülmüştür. Dünyanın çapının yaklaşık 1/4 kadardır. Ay'ın yüzey alanı ise yaklaşık 37,9 milyon kilometrekaredir. Güneş sistemindeki diğer uydulara kıyasla oldukça büyük bir uydudur. Örneğin, Mars'ın en büyük uydusu olan Phobos'un çapı, yaklaşık olarak sadece 22 kilometredir ve Jüpiter'in en büyük uydusu olan Ganymede'in çapı yaklaşık olarak 5268 kilometredir. Bu nedenle, Ay diğer uydulara kıyasla oldukça büyük bir boyuta sahiptir. Ay'ın kütlesi yaklaşık olarak 7,35 çarpı 10 üzeri 22 kilogramdır. Dünyanın kütlesinin yaklaşık %1,2'sine denk gelir. Ay'ın kütlesi, Güneş sistemindeki diğer cisimlerin kütlesine kıyasla oldukça küçüktür. Örneğin, Jüpiter'in kütlesi yaklaşık olarak 1,9 çarpı 10 üzeri 27 kilogramdır ve Güneş'in kütlesi yaklaşık olarak 1,98 çarpı 10 üzeri 30 kilogramdır. Bu nedenle, Ay diğer büyük cisimlere kıyasla daha küçük bir kütleye sahiptir. Şimdi Ay'ın yüzeyinin kimyasal özellikleri inceleyelim. Ay'ın yüzeyinin büyük bir kısmı silikat mineralleri ile kaplıdır. Bu mineraller arasında feldispatlar, piroksenler, olivinler ve amfiboller bulunur. Silikat mineralleri, Ay'ın yüzeyinde bulunan koyu renkli düzlüklerin ve dağların oluşumunda önemli bir rol oynar. Ay'ın yüzeyi, oksijen elementini içeren bileşiklerle zengindir. Ay'daki oksijenin büyük bir kısmı oksitler şeklinde bulunur. Özellikle demir oksit ve titanyum oksit gibi bileşikler Ay'ın yüzeyinde yaygındır. Ay'ın yüzeyinde hidrojen varlığı gözlemlenmiştir. Hidrojenin büyük bir kısmı su molekülleri şeklinde bulunur.
Ayın karanlık ve soğuk kraterlerinde yoğunlaşmış su buzunun varlığı keşfedilmiştir. Ayrıca, hidrojenin, kayaların yapısına bağlı olarak da bulunabileceği düşünülmektedir. Ayın yüzeyinde metalik elementler de bulunur. Özellikle demir, alüminyum, kalsiyum, magnezyum ve titanyum gibi elementler, ayın yüzeyinde yaygın olarak bulunan bileşiklerin içinde yer alır. Ayın yoğunluğu, ayın kütlesini ve hacmini dikkate alarak hesaplanır. Yaklaşık olarak 3,34 gram bölü santimetre küptür. Dünyanın yoğunluğunun yaklaşık %60'ına denk gelir. Dünyanın yoğunluğu yaklaşık olarak 5,52 gram bölü santimetre küptür. Ayın iç yapısı, yoğunluk farklılıklarına neden olabilir. Ayın kabuğu, mantosu ve çekirdeği arasında farklı yoğunluklarda malzemelerin bulunması muhtemeldir. Örneğin, ayın kabuğunun daha düşük yoğunluklu olduğu düşünülmektedir. Bu farklılıklar, ayın oluşumu ve jeolojik evrimi hakkında bilgiler sunabilir. Aydaki kütle çekim kuvveti, ayın kütle çekim alanının bir sonucudur ve nesnelerin aya doğru çekilmesini sağlar. Kütle çekim kuvveti, ayın kütle ve boyutlarına bağlı olarak değişir. Ayın kütle çekim alanı, Dünya'ya kıyasla daha zayıftır, çünkü ayın kütle ve boyutları, Dünya'dan daha küçüktür. Kütle çekim kuvveti, ayın yüzeyindeki nesnelerin üzerine etki eden bir kuvvettir. Aydaki kütle çekim alanı, bir cismin kütle çekim ivmesi ile ölçülür. Aydaki kütle çekim ivmesi, yaklaşık olarak 1,622 metre bölü saniye karedir. Bu değer, Dünya'daki kütle çekim ivmesinin yaklaşık olarak 6'da 1'i kadardır. Bu da Ayda nesnelerin düşme hızının, Dünya'ya kıyasla daha yavaş olduğu anlamına gelir. Kütle çekim kuvveti, nesnelerin hareketini etkiler. Ayın yüzeyindeki bir nesne, kütle çekim kuvveti nedeniyle Ay'a doğru çekilir. Bu nedenle, Ayda nesnelerin ağırlığı Dünya'ya kıyasla daha azdır. Örneğin, bir kişinin ağırlığı Ay'da, Dünya'daki ağırlığının yaklaşık olarak 6'da 1'i kadardır. Ay'daki kütle çekim kuvveti, Ay'ın yüzeyindeki hareketleri de etkiler. Ay'ın düşük kütle çekim alanı, insanların Ay yüzeyinde daha yüksek sıçramalar yapabilmesini sağlar. Ayrıca, Ay yüzeyindeki araçların hareketi de Dünya'ya kıyasla daha kolay olabilir. Kütle çekim kuvveti, Ay'ın yüzeyindeki yaşam koşullarını da etkiler. Ayın düşük kütle çekim alanı, sıvıların akışını etkiler ve suyun yüzey gerilimi daha düşük olur. Ayrıca, Ayın kütle çekim kuvveti, atmosferin oluşumu ve korunumu gibi önemli faktörleri de etkileyebilir. Ay'daki manyetik alan. Ayın manyetik alanı, Dünya'nın manyetik alanına kıyasla oldukça zayıftır. Kendi başına, doğal bir manyetik alan oluşturma yeteneğine sahip değildir. Bununla birlikte, Ayın manyetik alanı, Dünya'nın manyetik alanı tarafından etkilenir. Ayın manyetik alanı, Dünya'nın manyetik alanının Ay'a ulaşan kısmının etkisiyle oluşur. Dünyanın manyetik alanı, Ayın yüzeyine ulaşan güneş rüzgarı tarafından taşınan yüklü parçacıkların etkileşimi sonucunda oluşur. Bu parçacıklar, Ayın yüzeyine çarptığında manyetik bir etki yaratır ve bu da Ayın manyetik alanını oluşturur. Ayın manyetik alanı, Dünya'dan farklılık gösterir. Dünyanın manyetik alanı, bir manyetik dipol gibi davranırken, Ayın manyetik alanı daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Ayın manyetik alanı, Ayın iç yapısındaki mineral ve kayaların manyetik özelliklerinden etkilenebilir. Ayın manyetik alanı, Ay misyonları ve uzay araştırmaları tarafından ölçülmüştür. Apollo görevleri sırasında Ay'a yerleştirilen manyetometreler, Ayın manyetik alanını ölçmek için kullanılmıştır. Elde edilen veriler, Ayın manyetik alanının oldukça zayıf olduğunu ve Dünya'nın manyetik alanından etkilendiğini göstermiştir. Ayın manyetik alanı, Ayın jeolojik evrimi ve iç yapısı hakkında bilgiler sağlar. Manyetik alan verileri, Ayın içerdiği minerallerin ve kayaların manyetik özellikleri hakkında ipuçları sunabilir. Bu veriler, Ayın oluşumu ve jeolojik süreçleri hakkında daha iyi bir anlayış sağlar. Şimdi atmosferi inceleyelim. Ayın yüzeyi üzerinde, çok düşük yoğunluğa sahip ince bir gaz tabakası bulunur. Bu tabaka, Ayın yüzeyine çarpan güneş rüzgarı tarafından sürüklenen gaz ve parçacıklardan oluşur. Ancak,
Bu gaz tabakası, geleneksel bir atmosfer olarak düşünülemez, çünkü yoğunluğu çok düşüktür ve atmosferik işlevlere sahip değildir. Ayın yüzeyi üzerindeki gaz tabakası, genellikle soy gazları içerir. Bunlar, güneş rüzgarının etkisiyle ayın yüzeyinden sıçrayan ve gaz haline geçen elementlerdir. Bu soy gazlar arasında helyum, neon, argon ve diğerleri bulunur. Ancak, bu gazlar çok düşük yoğunluğa sahiptir ve ayın atmosferik özelliklerini oluşturacak kadar yoğun değildir. Ayın yüzeyi üzerinde ayrıca ince toz ve partikül tabakaları bulunur. Bu toz ve partiküller, ayın yüzeyindeki çarpışmalardan kaynaklanır ve yerçekimi etkisiyle yüzeyde kalır. Toz ve partiküller, ayın yüzeyini kaplayarak karakteristik gri renk verir. Bunlar, ayın atmosferi olarak düşünülemeyecek kadar yoğun olmasına rağmen, yüzeydeki optik özelliklere etki eder ve ayın görünümünü etkiler. Bir diğer önemli konu ayın oluşumudur. Büyük çarpışma teorisine göre, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, Güneş sisteminin erken dönemlerinde, genç Dünya'ya, Mars büyüklüğünde bir gezegenin çarpması sonucunda Ay oluşmuştur. Bu çarpışma, Theia olarak adlandırılan gezegenin, Dünya'ya çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışma sonucunda, Theia'nın büyük bir kısmı parçalandı. Bu parçalar yavaş yavaş birleşerek Ay'ı oluşturdu. Theia'nın ve Dünya'nın malzemeleri karışarak, Ay'ın içeriği Dünya'ya oldukça benzer oldu. Bu çarpışma, Ay'ın oluşum sürecini başlattı ve Dünya etrafında dönerek onun uydusu haline geldi. Ayın oluşumu sırasında, çarpışma sonucu açığa çıkan enerji ve ısının bir kısmı Ay'ı eritti. Erime sonucunda oluşan lavlar, Ay'ın yüzeyine yayılarak genç Ay'ın volkanik aktivite sürecini başlattı. Bu lavlar, Ay'ın yüzeyini kaplayan bazaltik tabakaları oluşturdu. Ayın oluşumuyla birlikte, Güneş sisteminin erken dönemlerindeki yoğun bombardıman dönemi de başlamış oldu. Asteroidler ve kuyruklu yıldızlar, Ay'ın yüzeyine sürekli olarak çarptı. Bu çarpışmalar sonucunda oluşan kraterler ve çukurlar, Ay'ın yüzeyinin karakteristik özelliklerinden biri haline geldi. Oluşumuyla birlikte Dünya'nın çekim kuvveti tarafından yakalandı ve onun etrafında dönmeye başladı. Bu dönme hareketi, Ay'ın Dünya'ya dönük tarafının her zaman aynı yöne bakmasına neden oldu, bu durum Ay'ın dönme eşzamanlılığı olarak bilinir. Ayın oluşumu, Güneş sisteminin evrimi ve gezegen oluşumu süreci hakkında değerli bilgiler sunar. Bilim insanları, Ay'ın jeolojik özelliklerini inceleyerek, Güneş sisteminin erken dönemlerine ve Dünya'nın oluşum sürecine ışık tutmaktadır. Ayın yörüngesi yine bu durum ile ilgilidir. Ayın yörüngesi, Dünya'nın çekim kuvvetinin etkisi altında belirlenir. Dünya, büyük bir kütle ve dolayısıyla güçlü bir çekim kuvvetine sahiptir. Bu çekim kuvveti, Ay'ı kendine doğru çeker ve onun etrafında dönmesini sağlar. Dünya etrafında eliptik bir yörünge üzerinde döner. Bu eliptik yörünge, Ay'ın, Dünya'ya olan uzaklıkta ve hızında değişikliklere neden olur. Periç ve apoç olarak adlandırılan iki nokta arasında hareket eder. Periç, Ay'ın Dünya'ya en yakın noktasıdır, apoç ise, Ay'ın Dünya'ya en uzak noktasıdır. Ay'ın yörüngesi, Dünya'nın yerçekimi tarafından kontrol edildiği için, Ay, Dünya'nın yerçekimi etkisi altında düşen bir cisim gibidir. Bu nedenle, Ay, Dünya'ya doğru bir ivmelenme yaşar. Ancak, Ay'ın yörüngesindeki hızı ve yerçekimi etkisi bir denge noktası oluşturarak Ay'ın sürekli olarak Dünya'ya düşmesini engeller ve yörüngesini korur. Ayın yörüngesi, yaklaşık 27,3 gün süren bir dönemde tamamlanır. Bu süre, Ay'ın Dünya etrafında bir tam tur atmasını sağlar. Dünya'ya olan mesafesine bağlı olarak, hızında değişiklikler yaşar. Daha yakın olduğu periç noktasında, daha hızlı hareket ederken, daha uzak olduğu apoç noktasında, daha yavaş hareket eder. Ayın yörüngesi, diğer gezegenlerin ve Güneş'in çekim kuvvetlerinin etkisi altında da değişikliklere uğrayabilir. Bu etkiler, Ayın yörüngesinin zaman içinde biraz değişmesine neden olur. Bu fenomen, Ayın yörünge eğikliğinin ve yörünge düzlemi değişikliklerinin gözlemlendiği Ayın düğüm noktaları olarak adlandırılan noktalarda görülebilir. Şimdi ise gelgit nedir inceleyelim. Gelgit,
deniz seviyesindeki düzenli ve tekrarlayan yükselme ve alçalmalardır. Gelgitler, yerçekimi kuvveti ve Ay ile Güneş'in çekim etkileşimleri tarafından oluşturulur. Bu çekim etkileşimleri, dünyanın sıvılarını etkileyerek denizlerde ve bazı göllerde gelgit olaylarını meydana getirir. Gelgitlerin oluşmasında Ay'ın etkisi en belirgin olan faktördür. Ay'ın yerçekimi kuvveti, Dünya üzerinde bir çekim etkisi yaratır. Dünya etrafında dönerken, Dünya'nın çekim kuvveti, Ay'ı kendine doğru çekerken, Ay'ın çekim kuvveti de Dünya'nın su kütlesini etkiler. Ay'ın çekim kuvveti, Dünya'nın yakınındaki su kütlesini çekerken, bu su kütlesi Dünya'ya doğru hareket eder ve deniz seviyesinin yükselmesine neden olur. Bu noktaya gelgitin yükselme aşaması denir ve yükselme gelgitleri oluşur. Aynı zamanda, Dünya'nın diğer tarafında ise, Ay'ın çekim kuvvetinin daha az hissedildiği bir nokta bulunur. Bu noktada, deniz seviyesi alçalır ve alçalma gelgitleri meydana gelir. Gelgitler, Ay'ın dönme hareketi ve Dünya'nın dönme hareketiyle birlikte etkileşime girer. Dünyanın dönme ekseninin eğikliği, gelgit olaylarını etkiler ve farklı büyüklükte ve periyotlarda gelgitlerin oluşmasına yol açar. Güneş de gelgitlere katkıda bulunur, ancak Ay'ın etkisi çok daha belirgindir. Çünkü Ay, Dünya'ya Güneş'ten daha yakındır. Gelgitler, deniz yaşamı, kıyı erozyonu, gemi seyri ve denizcilik faaliyetleri gibi birçok alanda önemli etkilere sahiptir. Bazı bölgelerde yüksek gelgitler ve alçak gelgitler, deniz seviyesinde büyük farklılıklar yaratır. Şimdi Ay tutulmasını inceleyelim. Ay tutulması, Güneş, Dünya ve Ay'ın bir doğrultu üzerine gelmesiyle gerçekleşir. Dünyaya yakın bir yörünge üzerinde döndüğü için, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi mümkündür. Ancak her yeni ayda veya dolunayda Ay tutulması oluşmaz. Ay'ın yörüngesi, Dünya'nın yörüngesinden biraz eğik olduğu için, Ay, genellikle Dünya'nın gölgesinin üzerinden veya altından geçer. Ay tutulması, Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girerek geçtiği nadir durumları kapsar. Ay tutulması iki temel türde olabilir. Tam ay tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesinin tamamen kapladığı bir durumu ifade eder. Bu durumda, Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden kırılır ve Dünya'nın atmosferi, Ay'a kırmızımsı bir renk yansıtır. Bu nedenle tam ay tutulması sırasında, Ay, genellikle kırmızı bir renkte görülür. Kısmi ay tutulması ise, Ay'ın, Dünya'nın gölgesinin sadece bir kısmı tarafından kaplandığı durumu ifade eder. Bu durumda, Ay'ın bir kısmı karanlıkta kalırken, diğer kısmı hala aydınlıkta kalır. Kısmi ay tutulmaları, Ay'ın Dünya'nın gölgesinin sadece bir kısmından geçtiği zamanlarda gerçekleşir. Ay tutulması, genellikle gece saatlerinde gözlemlenir. Güneşin tam karşısında konumlandığından, ay tutulması genellikle dolunay zamanında gerçekleşir. Ay tutulmaları dünya genelinde izlenebilir, ancak gözlem yapılacak konumun gece yarısına yakın olması önemlidir. Ay tutulması olayı, gökbilim meraklıları için heyecan verici bir gözlem fırsatı sunar. İnsanlar, bu olayı izlemek için teleskoplar veya çıplak gözle gözlem yapabilirler. Ay tutulması aynı zamanda bilimsel araştırmalar için de önemli bir kaynaktır. Ayın yüzeyini inceleyen uzay araçları, ay tutulması sırasında Ayın atmosferine ve yüzeyine ilişkin veriler toplayabilir. Ay tutulması olayı, tarihsel ve kültürel açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Birçok kültürde ay tutulması mitolojik ve dini anlatılara konu olmuştur. Ay tutulması, geçmişte insanların doğa olaylarını anlama ve takip etme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmuştur. Ay tutulması olayının bilimsel açıdan açıklanması, gezegenlerin, uyduların ve güneşin hareketlerini anlamamızı sağlar. Ay tutulmaları, astronominin temel prensiplerini anlamamıza ve evrenin nasıl işlediği konusundaki bilgimizi genişletmemize yardımcı olur. Aynı zamanda, ay tutulmaları sayesinde Güneş, Dünya ve Ay'ın çekim etkileşimlerini ve Güneş sistemi içindeki dinamikleri daha iyi anlayabiliriz. Ay hakkındaki gözlemler. Ay hakkındaki gözlemler, tarih boyunca insanlar tarafından kaydedilmiştir.
Ayın hareketlerini takip etmek ve gözlemlemek, insanların doğa olaylarını anlamaya çalıştığı ilk dönemlerden beri devam etmektedir. Antik çağlarda ay, insanlar için büyük bir merak ve hayranlık konusu olmuştur. Ayın hareketlerini gözlemlemek ve anlamaya çalışmak, insanların doğa olaylarını takip etme ve takvimlerini düzenleme ihtiyacından kaynaklanmıştır. Mısırlılar, ayın hareketlerini dikkatlice takip etmişlerdir. Onlar için ay, bereketin ve zamanın sembolüydü. Ayın evrelerini gözlemleyerek, tarım faaliyetlerini planlamışlar ve Nil Nehri'nin taşkınlarını önceden tahmin etmek için ayın hareketlerini kullanmışlardır. Babil uygarlığı, ayın hareketlerini sistemli bir şekilde kaydetmiş ve ay takvimlerini oluşturmuşlardır. Babil astronomları, ayın evrelerini ve tutulmalarını dikkatle gözlemleyerek, gelecekteki olayları tahmin etmeye çalışmışlardır. Aynı zamanda, ayın hareketlerini kullanarak, diğer gezegenlerin konumlarını belirlemeye çalışmışlardır. Antik Yunanlılar, ayın hareketlerini de gözlemlemiş ve bunları matematiksel olarak incelemişlerdir. Ayın dönüş hızını ve yörüngesini tahmin etmek için geometrik modeller geliştirmişlerdir. Ayın hareketleri, astronomi ve matematik alanlarında büyük bir ilgi konusu olmuştur. Roma İmparatorluğu döneminde de ayın hareketleri ve evreleri üzerine gözlemler yapılmıştır. Roma takvim sistemi, ayın evrelerine dayanıyordu ve ay ayları şeklinde düzenlenmişti. Roma döneminde ayın hareketlerinin takip edilmesi, tarım faaliyetlerinin zamanlaması ve dini festivallerin planlanması için önemliydi. Orta Çağ döneminde ay gözlemleri, özellikle Avrupa'da bilimsel çalışmalarda ve astronomiye olan ilgide önemli bir rol oynamıştır. İslam dünyasındaki bilim insanları da ayın hareketlerini incelemiş ve astronomi alanında önemli katkılarda bulunmuşlardır. Orta Çağ'da, İslam dünyasındaki bilim insanları, ayın hareketlerini ve evrelerini dikkatle gözlemlemişlerdir. İslam astronomları, gözlem ve matematiksel hesaplamalar kullanarak, ayın yörüngesini ve evrelerini tahmin etmeye çalışmışlardır. Özellikle İbnül Heysem ve Nasırüddin Tusi gibi bilim insanları, ayın hareketleri ve tutulmaları üzerine önemli çalışmalara imza atmışlardır. Avrupa'da, Orta Çağ döneminde, kilise etkisi altında bilimsel çalışmalar sınırlı kalmış olsa da, ay gözlemleri, birçok bilim insanı ve gökbilimci tarafından gerçekleştirilmiştir. Özellikle manastırlarda yaşayan keşişler, ayın hareketlerini gözlemlemiş ve kayıtlar tutmuşlardır. Bu gözlemler, ay takvimlerinin oluşturulmasında ve takvimsel hesaplamalarda kullanılmıştır. Orta Çağ'da ay gözlemleri, genellikle gözlem ve matematiksel hesaplamalara dayanıyordu. Ayın hareketlerini izlemek, zamanı takip etmek, takvimleri düzenlemek ve astrolojik hesaplamalar yapmak için önemliydi. Ayın evreleri ve hareketleri üzerine yapılan gözlemler, bilimsel çalışmalara ve astronomi bilgisinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Yeni çağda ay gözlemleri, teknolojinin gelişmesi ve bilimsel araştırmaların artmasıyla önemli bir ivme kazanmıştır. Yeni çağda gerçekleştirilen ay gözlemleri, hem teleskopik gözlemler hem de insanlı ay yolculukları ile birlikte daha kapsamlı hale gelmiştir. 17. yüzyılda teleskopun icadı, ay gözlemlerini yeni bir boyuta taşımıştır. Galileo Galilei, 1609 yılında teleskopu kullanarak ayın yüzeyini detaylı bir şekilde gözlemlemiştir. Galileo'nun gözlemleri, ayın dağlarını, kraterlerini ve denizlerini keşfetmesini sağlamıştır. Daha sonra başka gökbilimciler ve amatör astronomlar da teleskopları kullanarak ayı incelemiş ve yeni bilgiler elde etmişlerdir. 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen Apollo programı, Ay'a insanlı yolculuklarla birlikte, ay gözlemlerini tamamen yeni bir seviyeye taşımıştır. Apollo astronotları, Ay'a iniş yaparak ayın yüzeyini yakından incelemiş, numuneler toplamış ve bilimsel veriler elde etmişlerdir. Bu görevler sırasında, ayın jeolojisi, kraterleri, kayaları ve diğer fiziksel özellikleri hakkında daha kapsamlı bilgiler elde edilmiştir. Yeni çağda, uzay teleskopları ve yörünge araçları da ay gözlemleri için önemli bir rol oynamıştır. Hubble Uzay Teleskobu gibi teleskoplar, ayın yüzeyini ve özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için kullanılmıştır.
Ayrıca, Ay yörüngesindeki uzay araçları, Ay'ın manyetik alanını, kütle çekimini ve diğer fiziksel özelliklerini ölçmek ve incelemek için kullanılmıştır. Günümüzde amatör astronomlar ve profesyonel gökbilimciler Ay gözlemlerini sürdürmektedir. Teleskoplar, fotoğraf makineleri ve diğer gözlem araçları kullanılarak Ay'ın yüzeyi, kraterleri, dağları ve diğer detayları gözlemlenmektedir. Ayrıca, uzay ajansları ve gökbilim toplulukları, Ay gözlemleri ve keşifler üzerine çalışmalar yürütmekte ve yeni bilgiler elde etmek için projeler yürütmektedir. Örneğin, NASA'nın Artemis programı, Ay'a insanlı geri dönüşü hedeflemekte ve Ay'ı daha ayrıntılı bir şekilde gözlemlemeyi amaçlamaktadır. Bu gözlemler, Ay'ın jeolojisi, volkanizması, kaynakları ve potansiyel yaşam izleri gibi konularda daha fazla bilgi sağlayacaktır. Ay gözlemleri sadece bilimsel keşifler için değil, aynı zamanda eğitim, kültürel miras ve halkın ilgisini çekme amacıyla da yapılmaktadır. Ay tutulmaları gibi olaylar, geniş kitleler tarafından takip edilen ve gözlenen önemli astronomik olaylardır. Amatör astronomlar ve gökbilim meraklıları, Ay'ı takip etmek, fotoğraflamak ve gözlemlemek için çeşitli etkinlikler düzenlemektedirler. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.